Merhaba, Bitki Günlüğü'me hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Çarkıfelek veya yaygın bilinen adıyla saat çiçeği ya da Latince adıyla Passiflora çiçeği ile ilkokula giderken bir yaz tatilinde Adana'ya gittiğimde ilk defa karşılaşmıştım. Çarkıfelek sarmaşıkları büyük bir bahçenin çitlerini sarmıştı. Bunlar gerçek çiçek mi diye büyüklerime sorduğumu anımsıyorum. Çünkü o zamana kadar o kadar sıra dışı bir çiçeğe rastlamamıştım. Seneler sonra meyveleri yenebilen Passiflora edulis türünü balkonuma da konuk ettim. Çiçeklerini açtı, meyvesini bile verdi ama ne yazık ki aramıza 2 haftalık bir seyahat girince bana bir kere küstü ve bir daha da barışmadı. Sonra orada burada karşılaşıp durduk onunla hep. Gördüğüm her yerde durup onu izlemekten, sahiplerine imrenmekten kendimi alamadım. İstanbul'da bu denli yaygın olduğunu da bilmiyordum. Ama bitkinin her türü maalesef İstanbul iklimine uygun değilmiş. İstanbul'a uygun türlerin çiçekleri de meyveleri de oldukça küçüktür. Passifloragiller yani Passifloraceae ailesi oldukça kalabalık bir ailedir. Yaklaşık 500 alt türü olan genelde sarmaşıklardan oluşan ama çalı formunda da olabilen bitkilerdir. Çarkıfelek metamorfik yaprakları olan sarmaşık sülükleriyle çitlere, ağaçlara ya da direklere sarılır. Daha önce metamorfik yaprakların evrimleşerek dikene dönüşenlerinden de söz etmiştim. Örneğin asmagiller ya da baklagiller gibi bazı sarmaşık türlerinde görülen bu sarmaşık sülükleri milyonlarca yıl boyunca bitkinin ışık ihtiyacını gidermek üzere evrimleşmişlerdir. Bitkinin sık bitki örtüsü arasından sıyrılarak güneşe ulaşabilmesi için etrafındaki diğer bitkilere tutunup tırmanabilmesini sağlar. Kimi çarkıfelek çiçekleri o kadar büyüktür ki polenleri yalnızca iri arılar, sinek kuşları ve yarasalar tarafından yayılabilir. Afrika hariç pek çok yerde görülen anavatanı Güney Amerika olan bitki, çiçekleri için olduğu kadar meyvesi için de üretiliyor. Güney Amerika'da var olan türlerinin %95'ini görebilirsiniz. Meyvesi öncelikli olarak gıda ve ilaç endüstrisinde kullanılıyor. Hatta meyvasının doğal bir antidepresan olduğunu da belirtelim. Farklı iklimlere uyum sağlayabilen çarkıfelek türleri de geliştirilmiştir. Siz de büyüleyici bir görsel şölen oluşturmak için yaşadığınız iklime uygun bir türünü seçerek çarkıfeleği bahçenize veya balkonunuza konuk edebilirsiniz. İspanyolların Amerika'yı keşfetmesinden sonra bu çiçek hakkında yerliler üzerinde Hristiyan misyonerlik faaliyetlerine uyumlu olarak Hz. İsa'nın ölmeden önceki son saatlerini simgelediğine inanılmıştır. Bunun nedenini anlayabilmek için çiçeğe yakından bakmak gerekiyor. Çiçeğin toplam 10 adet çanak ve taç yaprağı vardır. Bu İsa'nın 10 havarisini simgeler çünkü Aziz Petrus son anda Hazreti İsa'yı inkar eder ve Judas ise Hazreti İsa'nın 30 gümüş para karşılığında yakalanmasını sağlar. Çiçeğin çiviye benzeyen üçlü stigması Hazreti İsa'nın el ve ayaklarına çakılan çivilerin sayısıdır. 5 anter Hazreti İsa'nın vücudunda açılan 5 yarayı, çok sayıdaki filament ise Hazreti İsa'nın başına konan dikenli tacı simgeler. Bitkinin 3 sivri uçlu yaprağı kutsal üçlemeyi, bitkinin sarılıcı bir sarmaşık olması ise Tanrı'nın yeryüzüne bağlılığını ifade eder. Misyonerlerin gelişinden öncesine dair çarkıfelekle ilgili yöresel bir efsane olup olmadığını bulmak için Güney Amerika tarihine, Aztek, Maya ve İnka kültürlerine bakmak gerekiyor. Bu kültürlerde sarmaşık kutsaldır ve birkaç bilinen örnek dışında sarmaşıklar genellikle güneş ve yılan kültü, ölüm ve yeniden doğuş ile ilişkilendirilir. Sarmaşıklar son derece dayanıklı ve yangından sonra bile hayatta kalarak en hızlı gelişen türler oldukları için böyle bir ilişki kurulmuş olabilir. İnkalar atalarının ruhlarının sarmaşıklar aracılığıyla kendileriyle konuştuklarına inanır. Bunun nedeni birçok sarmaşığın tohumunun ve yaprağının içerdiği alkaloidler nedeniyle bunlardan hazırlanan bitkisel çayların halüsinojenik etkilerinden kaynaklanır. Maya dilinde sarmaşık aynı zamanda dil anlamına gelir. Çarkıfeleğin daha çağdaş bir yorumu daha var. 1960'larda başlayan eşcinsellere yönelik sosyal ve hukuki ayrımcılığın sona erdirilmesine ilişkin hareketin rengi olarak kabul edilen mor renk, çarkıfelek çiçeğinin en sık görülen rengidir. Hem bu renkten ötürü hem de çiçeğin üstten görünümünün anatomik açıdan çağrıştırdığı nesne nedeniyle Passiflora'nın eşcinselliği simgelediği söylenir. Burada nesne demek zorundayım ama merak edenler biraz hayal güçlerini zorlayarak ya da küçük bir araştırma yaparak nesne ile neyi kastettiğimi bulabilirler. Görünen odur ki zaman içinde farklı kesimler çarkıfeleği kendi ideolojileri doğrultusunda sahiplenmişlerdir. Çünkü çarkıfelek gerçekten de dikkat çeken sıra dışı ve güzel bir çiçektir. İzlediğiniz için teşekkürler.
Eklenen yeni videolardan haberdar olmak için abone olup bildirimlerinizi açmayı lütfen unutmayın. Bol çiçekli günler dilerim.